Milattan sonra ayakkabı gelişimi. Bizans ayakkabıları, Pers formlarından ve Orta Asya Türk kavimlerinin ayakkabı formlarından da etkilenmiştir. Mezopotamya uygarlığının son temsilcisi Persler, Hitit çizme ve botlarında kendi kültürlerine uygun değişiklikler yaparak ucu kesik, bilekten 3 bağcıkla siyah ve kırmızı renklerde bağlanan modeli geliştirmişlerdir. Bu model Antik Yunan, Roma ve Bizans'ta da görülmüştür. Binli yılların başlarından itibaren Anadolu'ya giren Türklerin giydiği siyah, kırmızı, sarı bot ve çizmeler de Bizanslılar tarafından kullanılmıştır. Eski Yunan ve Roma döneminde sandaletin yaygın olarak kullanılmasına karşın, Bizanslılar 4. yüzyıldan başlayarak kahverengi ve siyah deriden yapılmış terlik ve kapalı ayakkabılar giymeye başlamışlardır. Yapılan araştırmalarda Hititlilerin Anadolu'da giyilen çarıklara benzer ayakkabılar giydiğini göstermektedir. Tarihte ilk ökçeli ve üstten bağcıklı ayakkabılar Asurlular tarafından bulunup kullanılmıştır. Milattan sonra 270-275 yılları arasında Roma İmparatoru Aurelianus, erkeklerin renkli ayakkabı giymelerini yasaklamış, kadınlara kırmızı, yeşil, sarı ve beyaz ayakkabı kullanma izni vermiştir. Ayakkabılar ilk defa 1300 yıllarında İngiltere'de numaralandırılmıştır. 1. Edward'un 1 inç eşittir 3 kurutulmuş arpa tanesi teorisinden sonra 13 arpa tanesi uzunluğundaki bir çocuk ayakkabısına 13 numara denilmekteydi. Avrupa'da 11. yüzyıldan 15. yüzyıla kadar sivri burunlu ayakkabılar kullanılırken, Orta Doğu bölgesinde ayağı kızgın kumlardan yüksekte tutabilmek amacıyla ayakkabılara topuk ilave edildi. Avrupa'da 16 ve 17. yüzyıllarda ise bütün ayakkabıların topukları kırmızı renge boyanıyordu. Orta Çağ'da 13. yüzyıl ortalarında özellikle Avrupa saraylarında görülen Poline isimli ucu sivri ve yukarı kalkık model, Hitit formlarıyla Doğu etkisiyle biçimlenmiştir. Poline türü ayakkabıların ilk buluş yeri Polonya'dır. Orta Çağ'da ayağı sarması için yumuşak deri ya da kumaştan yapılan ayakkabıların burunları sivriydi. Yolculuk sırasında ise potinler ya da baldırlara kadar çıkan çizmeler giyilirdi. Londra'da Thames Nehri kenarında yapılan arkeolojik kazıda 1300-1450 yılları arasında giyildiği sanılan sivri burunlu Polane bir ayakkabı bulunmuştur. Bu ayakkabı İngiltere'de Bashford Dean Memorial koleksiyonunda saklanmaktadır. 14. ve 15. yüzyıllarda ayakkabılarının burunları aşırı derecede uzamasından rahatsız olan 3. Edward, çıkardığı bir yasa ile 5 santimetreyi geçmesini yasaklamıştır. Ancak kendisinden sonra gelen 2. Richard'ın krallığı sırasında bu yasa iptal edilmiştir. Bu dönemde ayakkabı burunlarının uzunluğu 45 santimetreyi aşmıştır. Orta Çağ'da kızı evlenen bir baba, onun üzerindeki otoritesini evleneceği adama bir ayakkabı töreniyle devrediyordu. Günümüzde bazı Batı ülkelerinde yeni evlenen çiftlerin gelin arabalarının arkasına ayakkabı bağlama geleneği, o günlerden kız babasının damadına kızının ayakkabılarından birini vererek artık onun himayesine girdiğini belirmesi geleneğinden kalmadır. Avrupa'da 11. yüzyıldan 15. yüzyıla kadar Polane sivri burunlu ayakkabılar moda oldu. 14. yüzyıl sonlarına doğru öylesine uzun burunlu ayakkabılar üretildi ki, bunlarla yürüyebilmek için ayakkabının burnunu bir zincirle diz kemerine bağlamak gerekiyordu. Daha sonraki tarihlerde ayakkabılara yüksek mantar topuklar eklendi. Ayakkabıyı korumak amacıyla giyilen mantar topuklu şosonlar 1575'te moda oldu. Ama kötü havalarda ya da çok yağışlı bölgelerde tahta tabanlı ayakkabılar da giyiliyordu. Bu tür tahta ayakkabıları Hollandalı çiftçiler günümüzde de giyerler. Avrupa'da 16. ve 17. yüzyıllarda bütün ayakkabıların ökçeleri kırmızı renkli olarak üretilmekteydi. Kiliseye ait ayakkabılar veya ayin ayakkabıları ayak giyimi tarihinde kendine has bir bölüm olarak değerlendirilebilir. 8. ve 9. yüzyıllarda çıkarılan yasalara kiliseye ait ruhani liderlerin Roma ayakkabısı giymeleri şart koşulmuştur. Bu tarihlerden kalma ayakkabılara dair yazılar ve resimler Roma yasalarına oldukça bağlı kalındığının kanıtı olarak gösterilebilir. Dini ayakkabıların şekli ve tasarımı nasıl olursa olsun her zaman asil Roma orijinini açığa vurmaktadır. Bu ayakkabılardan bazıları tüm ayağı sararken bazıları ise ayak parmaklarını, kenarları ve topuğu açıkta bırakmaktaydı. Diğer ayakkabılar ince yumuşak deriden yapılmış terlik şeklindeydi.
Bu ayakkabılar açıkça yüksek saygınlık sembolü olsa da gerçekte giyenin itibarını değil, Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisi olan İsa'nın yüceliğinin sembolüydü. 10. yüzyılın başlarından bu yana, kilisenin kıdemli kardinalleri gitgide Roma geleneğinden ayrılmaya başladılar ve kiliseye yabancı şekillere uyum sağlamaya başladılar. İnatçı kişiliğiyle bilinen, küçük ayaklı 35,5 numara, 12. yüzyılın başrahibi Kardinal Başpiskopos Stephen Langton, ayağa saran düşük kesim bot giymeyi tercih etmiştir. Bu ayakkabı, şekil ve görünüş itibariyle Roma geleneğinden çok Frank-German geleneğini temsil etmektedir. Araştırmalara göre yüksek topuklu ayakkabıların şıklık amacıyla kullanıldığı tarih 1533 olarak kayıtlara geçmiş. Bu topuklu ayakkabının yaratıcısı da Leonardo da Vinci'dir. Floransa'nın ünlü ailelerinden olan Medicis'lerin kızı Catherine de Medicis bir dük ile evlenecektir. Catherine ufak tefek bir kızdır fakat tören oldukça görkemli olacaktır. Aile bir çözüm bulmak için birçok kişiye başvurur. Catherine, törenin görkemi altında kalmamalıdır. Rivayete göre çareyi Leonardo da Vinci bulur. Çare topuklu bir ayakkabıdır ve Catherine'in görünüşünden etkilenen kadınlar hemen taklit etmeye başlarlar. Daha sonra aynı geçmişte yaşandığı gibi topuklu ayakkabı bir statü göstergesi olur. Zira işçi sınıfı kullanışsız ve pahalı olarak niteledikleri ayakkabıyı alacak güçte değildir. Topuklu ayakkabılarla ilgili birçok belge olmasına rağmen bu ayakkabıyı ilk kimin yaptığı veya kimin giydiği bilinmemektedir. Örneğin Mısırlı kasaplar yerdeki kandan ayaklarını korumak için, Moğol atlıları da üzengilerini daha iyi kavrayabilmek, Avrupa'da tuvalet kültürü olmadığı için sokakların pis oluş nedeni gibi fonksiyonel sebepler için yüksek topukların ayakkabılara eklendiği rivayet edilmektedir. 16. yüzyılda Avrupa'nın en ilginç ayakkabıları çıkış noktası Türk takunyaları, nalçın olan çopinelerdir. Çopine, yüksek tabanlı, süslü kadın ayakkabısıdır. Çopinelerin tabanları Venedik'te 75 santimetreye kadar ulaşmıştır. Bu tarzın Venedikli kadınların da Türk kadınları gibi sokağa daha az çıkmaları için uyarlandığı belirtilir. 1575 yıllarına doğru mantar topuklu chausson, şosonlar, kumaş veya ince deriden çoğunlukla düz topuklu, ayağı bütünüyle saran ayakkabı moda oldu. Yüksekliği 15-20 santimetreyi bulan çopine ismi verilen bu ayakkabıları Avrupa'da o yıllarda sadece üst sınıf insanlar ancak en az 2 kişinin yardımıyla giyebilmekteydi. 16. yüzyılın sonlarına doğru erkek ve kadınlarca giyilen müle ya da ökçeli terlikler moda olmuştur. Bu tür terliklerin burunları uzunca, keskin kare kesimli ve yüzleri kapalıdır. Genellikle ipek, kadife ve saten brokar lüks kumaşlardan yapılmış sayaları, ipek, altın ve gümüş alaşımlı stilize çiçek motifleriyle kabartma işlidir. Avrupa'da sadece ayakkabı konusunu işleyen Latince ilk kitap 1667 yılında De Calceo Antiquo ismiyle yayınlanmıştır. 17. yüzyılın başlarında ayakkabıların yerini alan yüksek topuklu uzun çizmeler, evde bile giyilecek kadar o dönemin insanların hayatına girmiştir. Sonraları dantelli çorapların görünmesi için çizmelerin üst kenarları dışa doğru kıvrıldı. 1660'tan sonra siyah üzeri bağcıklı ya da tokalı kalkık kare burunlu ayakkabılar çizmenin yerini aldı. Rokoko, 18. yüzyılın ortalarına doğru barok stilinden sonra sanat akımlarına verilen addır. Bu akım, kilise, metal süslemeleri, ayakkabı gibi birçok alanda etkili olmuştur. Rokoko dönemindeki kadın ayakkabılarının ana özelliği, hala günümüzde 15. Louis veya Fransız topuk olarak tanımlanan kavisli topuktur. Zamanın modaya uygun giyinen kadınları, güzellik ve zarafet uğruna acı çekmişlerdir. Topuklar çok yüksekti. Ayak parmakları ufak sivri uçlu burunda sıkışmaktaydı. Topukların pozisyonu ayağın görünür boyutunu düşürdüğü için zarif bir görünüm ortaya çıkarmaktadır. Bu ayakkabılarda ayak kemerinin üstünde çakışan geniş şeritli kabartmalar çok popülerdir. Buna ek olarak ayakkabıya bağlanmış görünümü veren geniş kemer tokası eklenmiştir. Fakat kolaylıkla çıkarılabilir ve takım elbise için değiştirilebilir. Daha cesaretli kadınlar ayakkabı topuklarının arkasına sahte elmas ve zümrütler yerleştiriyorlardı. Kırmızı deriyle kaplı ilk ayakkabıyı 14. Louis giymiştir.
Barok dönemde yumuşak ve akıcı biçimlere olan tutku, ayakkabı ve ölçülere de yansımıştır. Düğmeler ve tokalarla süslü olan ayakkabılar, işlemeli ve kadife kumaşlardan üretilmiştir. Ökçeler giderek yükselmiştir. 17. yüzyıldan başlayarak sivri burun ve yüksek topuklarıyla özgün bir biçim aldı. Rönesans'la birlikte ayakkabı modasındaki aşırılıklar yerini geniş rahat modellere bırakmıştır. Bu dönemde genellikle deri, kadife, ağır ipekten üzeri işlemeli ve alçak ökçeli ayakkabılar giyilmiştir. 18. yüzyılda ayakkabı modasını Paris'teki ayakkabıcılar belirliyordu. Avrupa'daki pek çok ülkedeki kadınlar ayakkabılarını Paris'ten getirtiyorlardı. Bu yüzyılda Avrupa'da zarif ve topuklu ayakkabılar en çok tercih edilen ayakkabı çeşidiydi. Kadın ayakkabıları erkek ayakkabılarının modasını izledi. 1720'li yıllara kadar kare burunlu ayakkabılar yaygındı. Bu tarihten sonra bunların yerini yuvarlak burunlu ayakkabılar aldı. Dünyada ilk ayakkabı fabrikası 1760 yılında Massachusetts'te kuruldu. Massachusetts, ABD'nin kuzeydoğu kıyısında New England bölgesinde yer alan bir eyalettir. 1700'lü yılların sonları, 1800'lü yılların başında sade rokoko stilinde iğne işlemeli veya zengin nakışlı işlenmiş pahalı ayakkabılar giyilmektedir. Bu ayakkabılar ipek dizliklerle ve açık renkli çoraplarla giyilen, Avrupa'da egosunu yükseltmek isteyen tüccarların ve burjuvaların tercih ettiği ayakkabılardır. 1770'lerde üstte geniş kıvrımları bulunmayan uzun çizmeler moda oldu. 18. yüzyılda kadın ayakkabıları saten ya da brokardan yapılıyor ve toka, kurdela ya da fiyonklarla süsleniyordu. 1790 Fransız İhtilali sonrası yüksek ökçeler ortadan kalkınca, insanlar sokakta çamurdan korunmak için ayakkabılarına mantar ökçeli şosonlar giymeye başlamışlardır. Botlar ise ata binmenin yaygın olduğu soğuk ve dağlık bölgeler ile sıcak ve kumlu çöllerde kullanılmaya başlanmıştır. Ayakkabının insan ayağına uyumu, aşağı yukarı 100 yıllık bir geçmişi olan pedortics biliminin alanına girmektedir. Bu bilimin temeli İngiltere Kralı II. Edward'ın 1324'te inçi tarif etmesiyle atılmıştır. Bu tarihten sonra ayakkabılara standart numaralar verilmeye başlanmıştır. Eskimolar pek çoğumuzun ismini duyduğu avcı ve toplayıcı halktır. Kendi içinde Inuit ve Yupikler olmak üzere ikiye ayrılan bu halk, özellikle Alaska ile özdeşleşmiş şekilde akıllara yerleşmiştir. 1800'lü yılda erkeklerin giydiği en popüler ayakkabı çizmelerdi. Kadınlarsa kolay yıpranan kadife veya ipek ayakkabı giyerlerdi. Kadınların bot giyebildikleri tek alansa binicilikti. Öte yandan 18. yüzyıla kadar Avrupa'da kadın ve erkekler aynı tür ayakkabıları giymekteydi. 18. yüzyılın sonlarına doğru İsviçreli Schönewerd, Amerika'da ilk ayakkabı fabrikasını kurmuştur. 1820 ila 1850 arasında kadın ayakkabılarında ökçeli modeller eski önemini yeniden kazanmıştır. Erkekler içinse kibar ve sade bir şıklığa sahip, bileğe kadar uzanan botineller adlı formlar moda olmuştur. 1830'dan itibaren çizme, kadınların hayatına bilek seviyesindeki boyu, bileği kavrayan dar boğazıyla oldukça zarif tasarımlarla girdi. Çizmenin moda dünyasına adım atması 20. yüzyılla başlar. 1980'lerden itibaren kovboy çizmeleri fonksiyonel amacından kurtularak kadın modası içinde güncel bir yer almıştır. Kadınlar için ilk bot ise 1840 yılında İngiltere'de Kraliçe Victoria için dizayn edildi. 1859'da ilk kösele dikiş makinesi Amerika'da kullanıma geçti. 1870'te G. Mackay buna bir deve boynu ekleyerek gelişmeyi sürdürdü. İngiltere'de bulunan Northampton Müzesi 1865'te kurulan dünyanın ilk ayakkabı müzesidir. 1860'lı yıllarda Avrupa'da beyaz ipekten imal edilen bağcıksız ve yandan esnek yarım çizmeler giyilmekteydi. 1870'li yıllarda yüksek ökçeli ayakkabı modasının tekrar geri geldiği görülmektedir. 1878'de İngiliz Y. Keats çift iplikli masuralı dikiş makinesini imal etti. 1900'lerden başlayarak makine ile seri yapıma geçildi. Bu gelişmeyle İngilizler ayakkabı modasını belirleyen Paris'in önüne geçti. 19. yüzyıla kadar ise tüm dünyada sağ, sol ve iç dış farkı olmayan her iki ayak için eş ayakkabılar kullanılmaktaydı. Sağ ve sol ayaklar için ayrı ayrı ayakkabı üretimine ilk olarak ABD'in Philadelphia kentinde başlanmıştır. Bugün kullanılan İngiliz ölçü sistemi 1880 yılında New Yorklu Edwin B. Simpson tarafından başlatılmıştır. Bu ölçü sistemi her bir numara artışında ayakkabının 1/3 inç büyümesini, 1/4 inçte genişlemesini esas almaktadır.
19. yüzyılın ilk yarısında Avrupa'da aristokrat kadınlar kağıt inceliğinde brokerli terlikler giymekteydi. Bu ayakkabıların tabanları öyle kırılgandı ki dışarıda birkaç adım bile atmak mümkün değildi. Hizmetçiler ise ayakkabı olarak sağlam botlar giyiyordu. Roma prenseslerinin altın tabanlı sandaletleri ve 14. Louis Sarayı'ndaki kadınların kırmızı topuklu zarif ayakkabıları gücü ve sınıfı çağrıştırarak sembolleşmişlerdir. 1900'lü yıllardan itibaren gençliğin tercih ettiği ayakkabı modelleri genellikle rahat ve spor görünüşlüdür. 1919 yılında gençlik için devrim niteliğinde bir gelişme yaşandı. 1936 olimpiyatlarında ilk kez giyilen beyaz model Converse. Converse'ün ürettiği All-Star ayakkabılar gençlik tarafından hemen benimsenmiş ve kısa bir sürede ünü bütün dünyaya yayılmıştı. Ayak bileğini saran bu keten ayakkabı daha sonraki yıllarda tüm spor ayakkabılarında öncüsü olmuştur. Converse All-Star günümüz gençliğinin hala vazgeçemediği bir ayakkabı modeli olarak ismini korumaktadır. 19. yüzyılda kadın ayakkabıları saten ya da kadifedendi ve topuksuzdu. Erkeklerse genellikle düğmeli bağcıklı ya da yanları esnek çizmeler giyiyorlardı. 1860'lı yıllarda bağcıksız ve yanları esnek yarım çizmeleri çoğu zaman beyaz ipekten yapılıyordu. 10 yıl sonra yüksek topuklar yeniden moda oldu ve çizmeler de yanları düğmeli olarak yapılmaya başlandı. Ayakkabılarda ve çizmelerde saya malzemesi olarak bez kullanılmakta, ayakkabıların burunlarında doğal deri kullanılmaktaydı. 1951 yılında Fransa, ayakkabı modasında atağa geçerek topuklu ayakkabıyı yeniden kadınların gündemine getirmeyi başardı. Fransız bir ayakkabı tasarımcısı olan Charles Jourdan, iğne yani sivri topuklu stiletto ayakkabı stiliyle hemen hemen bütün dünyayı etkisi altına aldı. Fransa'da ve İtalya'da üretimi yapılan stiletto ayakkabılar cinsel cazibeyi sembolize etmekteydi. Stiletto, ince topuklu, sivri burunlu, platformsuz ayakkabılara verilen isimdir. Günümüzde topuk boyu 3 tercihten oluşmaktadır. Bunlar 8 cm, 10 cm ve 12 cm ökçe boyundan olurlar. 1960'lı yıllara gelindiğinde dünyayı mini etek modası sarmıştı. Birkaç ayakkabı tasarımcısı bu durumdan rahatsızdı ve tepki olarak bacak dekoltesini daha az görünür hale sokmak için mini etekle birlikte çizme kullanmayı tercih etmişlerdir. Ama çizme bir süre sonra bu amacından çıkarak kadının dış görünümünün belirleyicisi oldu. Çizme, alışılagelmiş kadın görüntüsünü değiştiren ve daha da özgürleştiren bir ayakkabı olmuştu. 19. yüzyılda kadınlar fabrikalarda ve ofislerde çalışmaya, ayrıca yürüyüş ve bisiklete binmek gibi sporlar yapmaya başlayınca daha sağlam ayakkabılar giymeleri kaçınılmaz hale gelmiştir. Bağcıklı rahat yürüyüş ayakkabıları 1. Dünya Savaşı yıllarında ortaya çıkmıştır. Kauçuğun keşfiyle lastik tabanlı ayakkabılar ise ilk olarak 1916 yılında yine ABD'de imal edilmiş olup Ked ismiyle anılmıştır. 20. yüzyılın başlarında dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Malezya'da da gelin ve damatlar düğünlerinde boncuklu terlikler giymişlerdir. Malezya'nın Nonya bölgesinde yaygın olarak boncuklu terlikler giyilmektedir. Boncuk nakşı terliklerde boncukları tutturmak için Çin ipeği veya gümüş ya da altın gibi metal ipliklerle kullanılırdı. Daha sonraları ipek, ithal kadife ile yer değiştirdi. O yıllarda bu kadifelerden en popüler renkler sarı, turuncu ve yeşil olanlarıydı. Boncuk işlemeli terlik stili kullanıcıların beğenisine göre daha geniş çeşitlilikte gelişti. İlk olarak terliklerin ucu yuvarlaklaştı, sonra sivri olmaya başladı. Boncuklu terlikler her ev haklı yaşayanı için nişan, düğün, bahar festivali gibi özel günlerde giyilmesi için yapılıyordu. 20. yüzyıla gelindiğinde ise herkesin favorisi sağlam ve rahat ayakkabı modelleri olmuştur. Bütün dünyada özgürleşmeye başlayan kadınlar, topuklu ayakkabı yerine günlük hayatın akışına uygun ayakkabı modellerini tercih etmeye başlamıştır. Çağlar boyunca ayakkabı modelleri değişiklikler göstermiştir. Bunun başlıca nedenleri mevsimlere, ülke, iklimsel koşullar, din, gelenekler, kullanıcının albenisi yani tercihi, moda ve benzeridir. Milattan sonra ayakkabı artık yalnızca toprağa basan bir koruma değildi. O, kimliğin, gücün ve ait olunan dünyanın sessiz bir göstergesine dönüştü. Roma'nın taş yollarında, Orta Çağ'ın dar sokaklarında, Doğu'nun saraylarında ayakkabılar, insanın hikayesini anlatmaya devam etti. Bu bölümde gördük ki,
Ayakkabının tarihi aslında medeniyetlerin tarihidir. Her dikiş, her iz, her aşınma geçmişten bugüne uzanan bir yolculuğun parçasıdır. Bir sonraki bölümde Türk kültüründe ayakkabının tarihini inceleyeceğiz. Eğer bu yolculuk ilginizi çektiyse videoyu beğenmeyi, düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı ve belgesel serisinin devamı için kanala abone olmayı unutmayın.